Hanımlar beyler, Porto Rico'ya hoş geldiniz. Bu gemiden çıktık. Akşama kadar burayı gezeceğiz. Türk müsünüz? Evet. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş bulduk. Dünyanın bakın neresindeyiz? Burası Karayipler. Kendi para birimleri bile yok. Düşünün. Buraları İspanyollar ve Amerika akabinde paylaşamıyor. Yıllarca süren savaşlar oluyor. Bu ülkenin etrafı 180 kilometre uzunluğunda. Zamanında dayım geldi, dayım da bizi getirdi. Abi işte bunu arıyorduk ya. Burası 197 resmi ülkeden bir tanesi değil. Ya biz şu an hiçliğin ortasında Karayipler'deyiz. Türk kahvesi, baklava satıyorlar. Sizin gibi kruzdan atlayan bir arkadaş demiş abi bir adaya indim, Türk restoranı yok. Vizeyi alıp atlayıp geliyor buraya. Kafasına Bakıyor. göre. Aslında adaların hepsi ya İspanyolların, ya Portekizlilerin, ya Hollandalıların, ya da Amerikalıların ya da en büyük güneş batmayan ülkene Birleşik Krallığı. Abi Türk müsün? Tanıyor musun beni? YouTube'dan seyrediyorum her zaman. Şaka yapıyorsun ya. Gerçekten. Karayiplere değil de Avrupa'da, Amerika'da bir yere geldiğini direkt hissedebiliyor. Hazırsanız sizlere iyi seyirler, bana da keyifli bir Porto Rico gezisi olsun. Hanımlar beyler, ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun Porto Rico ayağına hoş geldiniz. Miami'den kalkan gemilerimizle günlerce bir yolculuğa çıktık. Küba'nın doğusundan ilerleyen yolculuğumuzda önce Dominik Cumhuriyeti'ne geldik. Sonra bir gün sonrasında ise Porto Rico'nun San Juan başkentindeyiz. Arkaya gemimizi yanaştırdık. Bugün burayı gezeceğiz. Burası her ne kadar bir ülke gibi kabul edilse de aslında dış işlerinde bağımlı, Amerika Birleşik Devletleri'ne iç işlerine bağımsız bir ada ülkesi. 197 resmi ülkeden bir tanesi değil. Çünkü Amerika'nın bir aslında eyaleti gibi düşünebilirsiniz. Hatta öyle ki 2017'deki çıkan bir yasayla beraber biz artık tamamen Amerika'ya bağlı olmak istiyoruz. Hawaii gibi Amerika'nın eyaleti olmak istiyoruz diyorlar ama kabul edilmiyor. O yüzden o kadar aslında Amerika'ya bağlı ve bir o kadar da bağımsız gibi görünüyor iç işlerinde. Şimdi bugün bu gemiden çıktık. Akşama kadar burayı gezeceğiz. 2-3 milyon kişinin yaşadığı bir ada burası. Başkentte 300 bin kişi yaşıyor. Porto Rico nasıl bir yermiş? Buraya insanlar nasıl gelmiş? Özellikle Karayipler hakkında nasıl gezi planları yaparsanız hepsini sizlere aktaracağım. Hazırsanız sizlere iyi seyirler. Bana da keyifli bir Porto Rico gezisi olsun. Evet, ekibimiz yine her zamanki gibi 4 erkek. Yani bir kere de bir değişiklik olsun diye bekleyen umarsızca gemideki keşiflerimiz. Erkek sayısı. Her Daha geçen gün daha da artıyoruz. Allah kahretsin. Şaka maka bu tura dediğim gibi hani 8 günlük Karayipler gezimi en başından itibaren açıklamaya bıraktığım bağlantıdan izleyin. Çünkü niye söylüyorum bunu? Biz buraya bir Karayipler gezisi yapmak için geldik. Bu dünyanın en büyük gemileriyle 8 günlük, 10 günlük turlara çıkıyorsunuz ve buradaki birçok adaları ve ülkeleri görebiliyorsunuz. Miami'den kalkıyor mesela bu gemiler ve 8 gün boyunca size bu adaları gösteriyor diye ilk videolarda anlatmıştım. Şu an burası onların kordon kısmı. Gemiyi park ettikleri limanı gördünüz. Şu an var ya bildiğiniz başım yanıyor resmen. Burada da şehrin direkt merkezinde adaya ilk yerleşiklerinde kurdukları nokta var. Orayı görmeye gidiyoruz. Bir ada ülkesine geldiğinizde böyle insanların müziklerle, bakın sanatla iç içe olduğunu görebilirsiniz. Burası da hemen bir liman restoranı. Şurada canlı müzik yapan bir abimiz var. Şuradan içeriye doğru girelim bakalım. Kentin merkezine doğru yürüyelim. Çöpün yanında kocaman papağanlar var. Takılıyorlar böyle. Şu çocuğun muhtemelen. Are these yours? Yeah. Ha, okay, I see. Ulan diyorum yok çöpün yanında da papağan olmaz Allah Allah diye düşündüm. Avustralya'da falan görmüştüm çünkü evin önüne geliyordu. Ama buralarda ne yazık ki hayvanları turizme para için alet ediyorlar. Regaton nerede olsa tanırım. Dur hepsini anlatacağım. Çok susadım. Güneş de bayağı var ya yakarcasına şu anda. Amerika'ya bağlı bir ülkede yaşanıyorsa ne geçerli? Amerikan doları geçerli. Kendi para birimleri bile yok. Düşünün. Yani bu coğrafyalarda genelde peso kullanırlar. Kendi ülkelerinin ismine göre değişir. Ama bunlar direkt Amerikan doları kullanıyorlar. O kadar içli dışılar. Aslında 1890'lı yıllarda Amerika'nın buraları tam anlamıyla himayesi altına aldıktan sonra başka kendine ait cumhuriyet kuran ülkeler var. Porto Rico onlardan birisi değil. Yani hiçbir şekilde ayaklanmamışlar ya da
tabiri caizse bunu kabullenmişler. O yüzden demişler ki biz sizin hatta eyaletiniz olmak istiyoruz diye toplanıp bunun bir parçası olmak dahi istiyorlar. Dolarda kullandıkları para. Buraya kadar bağladıysak ülkeye girerken bir su alalım. Bakalım bir su kaç paraymış. Kesin kameraya çekiyoruz da bizden bir fazla alırlar abi. Ay, ¿cuánto cuesta una agua? $2. Tos. Nasıl konuştum İspanyolcayı? Harikasın. Abi sadece İspanyolca'da kaç para demeyi biliyorum. Bunun da sebebi hatırlarsınız aylarca Latin Amerika ve Orta Amerika'yı gezdim. Peru, Şili, Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Panama, Honduras, Nikaragua, Costa Rica gibi ülkeleri gezdim. Orayla buraları kıyasladığında bir şey diyemiyorsun. Şu anda daha yeni geldik ama. O zamanlar birazcık bak gezmeme rağmen bak, o kadar yer ülke görmeme rağmen İspanyolcayı hala çözemedim. Bambaşka bir dil. Hiç alakası yok. Çok yakınmış falanmış. Bence öyle bir şey değil. Bambaşka bir dil sonuçta. Ama buraları geziyorsanız genel olarak İspanyolca bilmiyorsanız rezillik çekersiniz. İngilizce bir yere kadar. Şöyle limanda bir suya $2 verdik. Tabii ki kazıklandık ama şu an susuzluktan ölüyoruz. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü bu kentleri, bu adaları, Karayipleri anlatırken size bağlayacağım bazı detaylar var. O da ne? Kolonyal dönem. Bunu anlatmazsak puzzle'ın parçaları eksik kalır. Bunu da işte bu kentin merkezinde, Eskişehir bölgesinde anlatacağım. Hadi gidelim. Yeah, it's hot, it's hot. Yeah, I'm used to being on the lake and you can jump in the water when you get hot. So Right. Enjoy it anyways. enjoy it. Have a lovely day. Enjoy Thank the you. breeze. Thank you. Abi Amerikalılar sohbet etmeyi çok seviyorlar Çok Serkan abi seviyorlar. ya. Yani durduk yere sana laf atarlar. Bir de ben mesela Amerika'da ve Amerikalılarda şunu hissettim. Kimse kimseye karışmıyor. Çok rahat, cool, chill. Yani senin kıyafetini kimse önemsemez, senin statünü kimse önemsemiyor. O anda Ya hissettirdi. onlar aslında eğlenmeyi, gülmeyi, konuşmayı, anlatmayı çok seviyorlar. Bazen İngilizceyi bilmesen dahi bir tane yaşlı birisini, yani yaş olarak demeyeyim ama onlar emekli tarzındaki insanlar biraz daha konuşmayı daha çok sevdikleri Evet. için. Aslında neden konuşmayı çok seviyorlar sokakta biliyor musun? Neden abi? Yalnız oldukları için. Yalnızlar mı? Geçenki Miami olayından aile yok, food yok dedik ya, işte burada da öyle. Öyle mi? Dikkat edersen insanlar hep yalnız. Ondan dolayı evlerinde de yalnız oldukları için hep dışarıda konuşacak birilerini arıyorlar. Sohbet etmeye Birilerine bir çalışıyorlar. şeyler anlatayım, yön vereyim, bilgi vereyim, anlatayım. Zaten fıtratlarında ve kültürlerinde de konuşma isteği çok fazla olduğu için konuşmayı da çok seviyorlar, gülmeyi de çok seviyorlar. Evet. Abartmayı seviyorlar. Yani aslında böyle bir millet. Hayat dolular ama yalnızlar. Yalnızlar, Gibi. evet. Ya her yerde laf atarlar, aklınızda bulunsun ama çok sosyallerdir. Ve sen de laf attığında hani bir tanesi de sana ters bir cevap vermez. Vermiyor, evet ya. Konuşuyor, devam ediyor, anlatıyor. O konuda iyiler ya. Bak iyi. altın kızlar bize laf attılar mesela. Onlar öyle takılıyorlarmış, geziyorlarmış. Oturuyorlar, sohbet et bütün gün. Çok iyi. Başladık bakalım. Bakın şu arabalar var ya tekne gibi olanlar. Bunlarla böyle adanın etrafında dolaşabiliyorsunuz. Her tabii ki ada desem de burası koca bir ülke aslında. 3 milyon kişi yaşıyor. Etrafında dolaşsanız 6 saatinizi alır ama en azından başkent kısmında olduğu yerdeki plajları bunlarla geziyorlar. Evet, hadi gelin biraz şöyle yürüyerek hem ülkeye dair hem de Karayiplere dair biraz konuşalım. 1490'lı yıllarda Amerika'nın keşfi başladığı zaman ilk Dominik Cumhuriyeti'ne geliyorlar. Akabinde Porto Rico'ya da bir kent kuruyorlar. Kurdukları kentin etrafını ilk ne yaparlar? Tabii ki geldiklerinde kale yaparlar değil mi? Burası da o kaleyi yaptıkları yer. Daha çok buraların adaların kuzey ve doğu taraflarına yerleşmişler. Burada onlardan bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki Amerika'ya gelip keşfettiler. Amerika'nın keşfi diyoruz ya Avrupa olarak mesela. Burada yaşayan insanlar vardı. Aslında biz neyi keşfettik değil mi tarih anlamında baktığınız ya da Latin Amerika'ya gidiyorsunuz. Orada belki binlerce yıldır yaşayan İnkalar vardı. Keza burada Mayalar vardı yukarıda. Aslında bu birazcık tarih dediğimiz şey kitaplara dökülmüş halidir ya. Onu birazcık Batı'nın yönlendirmiş olduğu yorumlamayla tarih adı altında keşfi olarak söyleniyor. İşte o keşifin de yapıldığı en büyük yerlerden bir tanesi kolonyal dönemin başladığı yer burası. Buradan sonra da Latin Amerika'ya kadar gidiyorlar. Şimdi Karayiplere geldikleri zaman insanlar ilk neyi düşünür? Ne yapıyorlar burada değil mi? Adada nasıl yaşarsınız? Aslında adaların hepsi ya İspanyolların, ya Portekizlilerin, ya Hollandalıların, ya da Amerikalıların ya da en büyük güneş batmayan ülkene Birleşik Krallığı. Aslında sözde kendilerine ait bir ülkeler ama dış işlerinde neredeyse hemen hemen hepsi bu ülkelere bağlı birer sömürü ülkesidir.
İşte bu ülkelerin geçim kaynaklarını sorabilirsiniz. Ya Deniz, bu adamlar böyle Karayip Denizi'nin ortasındaki adada nasıl yaşıyorlar, değil mi? Büyük bir çoğunluğu zaten geçinemiyor. Yıllık gelirleri 30-40 bin dolar civarında kişi başı gibi görünse de insanlar aslında çok küçük rakamları yaşamaya çalışıyorlar. Öyle ki hatırlarsanız size Nikaragua'da, Honduras'ta da anlatmıştım. Bu gördüğünüz gemilerin çok daha büyük halleri de Roatan Adası vardı o Karayiplerin ortasında. Oraya giderlerdi ve bir tane, örnek veriyorum, hamburgeri 50 dolara satarlardı ama insanlar aylık 300 dolara yaşamaya çalışırlardı. Patagon dedikleri bir meyve olan muza benzeyen ya da siyah fasulye dedikleri yemeklerle zorla yaşamaya çalışırlardı. Ve bu insanların, hani bazı ülkelerde insanları acılarını dindirmek için verilmiş olan morfin dindir. Örneğin Hindistan'da, Hinduizmle beraber. Burada da dansla, müzikle, alkolle birazcık insanları tutmuşlar. Ve bu sömürü ülkelerinin büyük bir çoğunluğuna baktığınızda, mesela buranın güneyine doğru, Venezuela'ya doğru indiğiniz zaman işte Aruba var, Curaçao tarafları falan var. Bunların büyük bir çoğunluğu da kumar ülkesidir. Yani burada şirketleri kurarlar, yasa ve düzenleme anlamında çok fazla ana ülkelere bağlı olmadıkları için özgürdürler ve zenginler daha çok zengin olurlar. Bu coğrafyanın en büyük olayı da işte bu para yönetimi aslında. Şöyle o kalenin etrafından, surların yanından dolaşırken bakın başkentin içerisinde bile sizi böyle tertemiz, pırıl pırıl bir su karşılıyor. Burada bile yüzebilirsiniz. İşte ana kenti kurdukları yerde burası olduğu için şimdi şu surun içerisinden kenti gezmek istiyorum. Soracaksınız Deniz, ilk izlenimlerin nasıl? Gayet güzel, tatlı bir ada ülkesinde olduğunuzu hissediyorsunuz ama çok daha güzellerini gördüm. Ada ve deniz anlamında. Zaten bakın yine söylüyorum. Bu gemilerin amacı gidip o Phuket'teki, Bali'deki, Maldivler, Seyşeller, Mauritius'taki gibi sizi sürekli bir denize ulaştırmak değil. Bu yolculuğu tecrübe etmeniz. Zaten bir ülkeye gittiğinizde 8-10 saat kalarak o ülkeyi anlayamazsınız. O ülkeyi gezemezsiniz. O yüzden burada birazcık size ucundan gösteriyorlar. Mesela biz Dominik'te sadece en önemli 2. 3. kentini gördük. Ama ben Dominik'e muhtemelen yine gideceğim daha iyi gezebilmek için. Bizim buradaki amacımız bu yolculuğu, o kruz yolculuğunu yapmaktı. Siz gelirseniz Karayipleri böyle 1 ay 2 ay gezeceğim derseniz o zaman çok daha sindirerek gezebilirsiniz. Biraz daha zaten böyle içerilere girdikçe ben size hem Karayiplere hem Orta Amerika'ya hem de bu ülkelere dair bilgiler vermeye devam edeceğim. Yani artık ben o kadar birçok şeyi ezberlediğimi düşünüyorum ki bir yere gitmeden de sanki orayı biliyormuşum gibi geliyor. Çünkü çok fazla araştırıyorum, okuyorum, izliyorum. Ve belli bir süre sonra birazcık da olsa ülkelerin kültürleri, hikayeleri birbirine çok yakın oluyor. Mesela burası da onlardan bir tanesi aslında. Latin Amerika ülkelerinde en sevdiğim şeylerden bir tanesi, çok güzel o kolonyal dönemin izlerini görebileceğiniz binaları korumuşlar. Bakın arkamdaki sıradan bir sokağı görüyorsunuz. Genelde hep 2 katlı olur. Dışarıda ahşap bir tasarım olur, balkon, pencere ve en güzeli de rengarenk evler yaparlar. Bunu bütün bu Latin Amerika ülkelerinde görürsünüz. Sonra neredeyse bu caddelerin hepsi bir dini mabede çıkar. Yani kiliselere. Peki kiliseleri neden yaptılar? Yani bu kolonyal dönemde aslında bu coğrafyadaki yaptıkları en büyük yapılanma neydi? Az sonra şimdi size onu da anlatmak istiyorum. Çünkü adamların yaptıkları ilk şey bu dini mabetlerdi. Ne yapıyorlar? Buralara geldikleri zaman ilk 100 yıl boyunca insanları Hristiyanlaştırıyorlar. Dini mabetleri, kiliseleri kuruyorlar. Böylece buradaki insanlar da adapte olsunlar, dinle beraber savaşmasınlar, mücadele etmesinler diye ilk yaptıkları girişim İspanyolların da, Portekizlerin de, İngilizlerin de bu oluyor. Buraları İspanyollar ve Amerika akabinde paylaşamıyor. Yıllarca süren savaşlar oluyor. Sonra da diyorlar ki biz niye birbirimizle savaşıyoruz ki? Gelin aramızda bu adaların hepsini bölüşelim. Öyle ki bir sonraki bölümde size anlatacağım. Amerika ile İngiltere'nin, Britanya'nın dip dibe böyle gözle baksanız göreceğiniz adaları var. Biri Birleşik Krallığa ait, diğeri Amerikalılara. İşte reggaeton. Bütün Latin Amerika'nın müziği. Bayılırlar buna. Bak ne güzel yapmışlar. Şu binalara bayılıyorum ya. Gerçekten tasarım anlamında o zevki, bak dokuyu ne güzel korumuş. Şurada bak maviyi, sarıyı, turuncuyu görüyorsun. Şuraya dönüyorsun. Bir anda pembemsi evler oluşuyor. Çok güzel ve her yerde de polis görüyorsunuz. Çünkü burası bir cruiser, iskelelerin olduğu, yanaştığı dev gemilerin kenti olduğu için güvenlik had safhada, kimsenin kılına dahi zarar gelmesin istiyorlar. Belki 20 tane polis gördüm şu ana kadar. Harika.
Bu kent merkezini çok beğendim. En estos tiempos, para ser honesto, soy una persona recta, me gusta que exista el respeto. Con sudor y otra con temor, las cosas salen bien. Kamera arkası. Biz köleler. Kanka suyumu açayım. Konuşamıyoruz bile. Sezer'e bak ya. Yine gitti. Hemen buldu birilerini, röportaj yapıyor. Ne konuştun? Belki de ne konuştuk onlarla da konuştuk. Abi buraya nasıl geldiniz ya? Ya biz şu an hiçliğin ortasında Karayipler'deyiz. Bakın Türk kahvesi, baklava satıyorlar. Helal olsun ya vallahi. Bir soracağım bakayım nereliymiş. Merak ettim. Merhaba. Abi Türk müsün? Nasılsın? Ama imkansız ya. Tanıyor musun beni? YouTube'dan seyrediyorum her zaman. Şaka yapıyorsun Şaka değil, ya. gerçekten. Vallahi bak. Ama gerçekten. Seyrediyor. Öyle mi? Merhaba. Nasılsınız? Merhabalar, ellerim ıslak. Dikkatimi çekti. Merhaba. Tüm dünyayı geziyorsunuz, tüm gayeleri seyrediyorum. Evet. Ne kadar yakın takipçi. Aa çok bir dakika ben size mikrofonu vermek istiyorum. Abi ne isminiz ne? Benim ismim Ufuk Korkut. Ya çok ilginç değil mi? Ben de şuradan rastgele geçiyordum hani beni izliyorum orası burada Karayipler'de. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Bizim arkadaşımızın dükkanı, Ümit Bey'in dükkanı. Öyle mi? Memnun oldum. Eski iş arkadaşımız, 30 senelik aile dostu arkadaşlarımız. Sayesinde onun yanına geldik. Biz yardım. Çalışmak Öyle mi? amaçlı değil, yardım amaçlı geldik. Hem tatil yapıyoruz, hem misafirlik yapıyoruz. Vay be çok güzel. Aa buraya nasıl geldiniz ya? Çok merak ettim. abi. Uçakla uçakla geliniyor. Ya gelip burada iş kurmak ne bileyim dünyanın O da neresi? arkadaşımız. Öyle mi? Evet, o da Merhaba. İstanbul'dan geldi. İyiyim siz? Dikkatimi çekti. Direkt baklavayı görünce bir selam vermek istedim. Takipçiniz. Öyle mi? Aha. Takipçiniz. Nereye giderseniz adım adım izliyor. Öyle mi? Evet. Özellikle uzak doğularda çok görüyoruz sizi. Şimdi birazcık Arkadaş. Latin Amerika'yı geziyoruz. Sonra artık Asya'dan sıkıldık. Kıta değiştiriyoruz. Biraz buralardayız. Ama geldi merkez sakin ya buralar. Yani çok görecek bir şey yok gibi. Ada hayatı olduğu için mi? Yani deniz, kum, güneş var gibi bir tek. Çok değil mi? Geliyor, kruzlar geliyor. Biz de kruzla geldik. Farklı insanlar geliyor, gidiyor. Burada en güzel plaj neresi abi yakınlarda? Ada demiyorum ama plaj. Neresi? Plajlarda. Gidemedim. Pla- Plajlar değil mi? O zaman yapacak bir şey yok. Çünkü ben plaj çekmek istiyordum. Gemiler de sabah geliyor, akşam dönüyor. Tam yetiştiremiyoruz. Şu anda Türkiye'den 10.000 küsür kilometre öteden sen gel burada baklava sat. Ben rastgele girdim ha. Evet sen geldin sen çıkamadın. Biz de sana burada kızıyorduk. Dedim nerede kaldın? Haklı bir sebebin varmış. Abi bizi bizden daha iyi Vallahi tanıyor. ne güzel sundu ya, yemin ediyorum. Ama şeyi takdir etmesi ne kadar güzel, siz diyor biz o kadar diyor gence diyor insana diyor rehber oluyorsunuz. Hani dünyayı geziyoruz, anlatıyoruz. Gerçekten bizim gibi yapan 5-10 kişi var. Bir de biz Sezer'le şimdi yeni bir platform kurduk. Beni de gezdirin.com diye. Ya o kartları şu ana kadar alan bir kişi pişman dahi olmadı işte böyle gezdikleri için. Çünkü her şeyi anlattık merak ettikleri. Her tarafından şu anda beğeniyle karşılanıyor. Özellikle insanların aldıktan sonra ya evet çok rahat şekilde geziyoruz demeleri de bizler için mutlu edici bir an. Mesela şu an Mısır, Dubai, Phuket, Bali hepsi yayında binlerce insan aldı ve bir tane kötü yorum almadık. Çünkü her şeyi cevapladık. Evet. Ve bunu yaparken hani normalde internette bir dünya şey okursunuz, karar veremezsin, program çıkaramazsın ya da güvenemezsin. İşte biz size aslında onu sağladık. Deneyimledik, yazı olarak anlattık. Bir de Sezer bana 16 maddelik soru sordu. Evet. Ben bunu 20-30 dakikada tek tek cevapladım. Yani bundan sonra herhangi bir yere gidecekseniz bak bu YouTube videoları zaten size bizim işimiz bu yapmak. Ama biz de bir yere giderken gezelim kafamızda oturmuyor. Rahat rahat böyle her şeyi sizin önerileriniz de olsun diyorsanız gidin beni de gezdirin.com'a. iOS'ta Android'de de var. İndirin. Bir kart seçin. Biraz okuyun. Eminim hemen 12 saat içerisinde uçak bileti bakacaksınız. Özellikle bak şu an Porto Rico'dayız. Buraya kadar deneyimliyoruz arkadaşlar. Her şeyi didik didik ediyoruz ki o yazılarda da o görsellerde de hepsine tanıklık ediyorsunuz. Uygulamayı indirin. Dünyayı gezmek avucunuzun içinde. Vallahi o kadar öyle ya. kolaylık sağladı ki beni de gezene. Hey Yeah, Turkey, Turkey. brother. Yeah, I remember. Yeah. How are you guys? Yeah. Good, Nice good. to see you again. Bak dünya bile tanıyor. Tanıyoruz. Gemide herkes tanıyor. Bu insanlarla röportaj yaptık da. İşte deneyimlerimizin hepsini beni de gezdiğinde bulabileceksiniz arkadaşlar. Çok Ya- uzağa gitmenize gerek yok. 250 TL dünya gezme hakkı Şimdi veriyoruz diyecekler sizlere. 250 TL niye yaptınız? Arkada kaç? 8 kişilik yazılım Abi ekibi var. durmadan cepten para çıkıyor. Vallahi şu an Ayıptır eksideyiz, söylemesi- battık. Abartmayalım Şu o an- kadar, abartma. Zorla geçiyoruz.
Bak ben Gerçekten üstümü yırttım. Gerçekten maliyetli arkadaşlar. Maliyetli. Buraya gelmek 2000 dolara tekne parası ödüyorsun, uçak parası 1000 dolar ödüyorsun. Ya bilmem ne bizim ödüyorsun. zengin Çok para olmak gidiyor. gibi bir kaygımız yok. Gezmek Geldiğini istiyoruz. yiyoruz işte. Bir yere Zenginin giderken başı düşünmek de istemiyoruz. O yüzden bu kurduğumuz sistemle de bize destek olursanız seviniriz de. Sizin de zaten çok işinize yarayacak. Hadi bir kahve içelim. Hadi gidelim. Gel. Buraymış Cafe Quattro. Girelim bakalım. Bir kahve içelim. Oo. Kahve kokusuna bak be. Bana güvenin dedim. Serkan abi. Nokta atışı. Bir haftadır beraber geziyoruz. Ben hiç buraları bilmiyorum. Hiç kötü bir yere götürüyor mu sizi? Yok sen Google'ı güzel kullanıyorsun. Çünkü ben Google'ım normalde. Amacımız bu. Yani size zaten bu dünyayı gezmemizin yetkinliğini aktarmak. Şimdi de çok güzel bir kafe bulduk. Kahvemizi içeceğiz. Bir enerji alın. Abi söyle. Söylersen içmezsin. Niye lan bu 6 dolardan? Serkan abi diyor ki kahvenin fiyatını söylersem içmekten vazgeçermişim. Almasaydın çok pahalı. 3 kahve mi? 3'ü 21 dolar. 7 dolara bir kahve içiyoruz. Ha Amerika, ha Porto Rico. Kahveyi içtik, enerjileri aldık. Bu ülkenin etrafı 180 kilometre uzunluğunda. Yani adanın etrafını 8-10 saatte gezebilirsiniz muhtemelen. Ve tabii ki yüzlerce plaj var. Bizim bulunduğumuz yere de çok yakın bir tane plaj bulduk. Ocean Park adında. Oraya gideceğiz. Mesela Dominik'te Uber çalışmıyordu ama Porto Rico'da çalışıyor. Şimdi Uber çağırdık. 15 dolar vereceğiz. Bir 15-20 dakikalık uzaklıktaki en yakın plajlardan birini de size gösterelim. Bekliyoruz. Geldi Rıza abim. Hello. Burada da şeyli mi oluyor? Pinli oluyor değil mi Uber o zaman? Her yerde olmuyor mesela bu. Doğru arabaya bindiğini kanıtlamak için oluyor. Değil mi? Sri Lanka'da bile böyleydi. Bunu istiyor. Şimdi biz biraz araştırma da yaptık. Dedik bu ülkede ne yapılır? Adanın etrafında neler var? Karayiplerin etrafında çok güzel adalar var ama Bahamalar taraflarının renkleri daha güzel diyorlar. Daha çok deniz anlamında. Kim diyor derseniz bu arkadaşlar öyle değil. Bu adanın etrafında da böyle 20 tane falan adacıklar var. Şimdi onlara gidip gelebiliyorsunuz ama bir gün sürüyor. Biz ona gitmeyeceğiz. Ya bir de böyle biraz fotoğraflarına baktık. Sezer sen wow oldun mu? Wow, hala olabildiğim bir yer yok çünkü uzaklıktaki yerler güzel. Diğer adalara geçerse gemiyle geçiliyor onlarda. Öyle bir karayolu ulaşımı yok. Daha hala böyle şey olmadık Yok. değil mi? Yani biz gemiye bindik. Geminin amacı bence deniz sahilleri görmek. Ama bence bunlar de ya. bizi hep şehir meydanına getiriyor. Ben bu şehir meydanına zaten uçakla gelebiliyorum ki ya. Bak Allah ben az aşkına, önce bunun şeye çok baktım. ucuzdu ya. Türksen Kaukasus'a baktım kanka mesela Bak, 25 bin lira. Kaukasus pahalıdır. Şimdi oralar popülasyonu Burada az. pahalı. Ama Dominik'ten gelip buraya gemiyle geçebilirsin ya. Vallahi ya nasip deyip çıktık. Burada her hareket 500 dolara mal oluyor. Yani bu kadar büyük gemi bile sallandı dün. Yani Demek ki çok uzak Dominik'ten yerler. buraya gelsek neler olacak? Normal Uzak. Gemiyle uzak. Biz bence MSC'ler bizim bindiğimiz gemiyi biz çok beğenmedik ya. İçindeki etkinlik anlamında sanki MSC'ninkiler daha büyük. Ama bence bir gün şey yapalım, en son videonun bir yerinde yorumlamamızı yapalım. Belki birkaç tane daha büyük gemi görürüz. Bahamalardan sonra yapacağım o yorumu. Çünkü Bahamalarda şeyi göreceğiz kanka. Dünyanın en büyük gemileri var. Icon of the Seas var mesela. Royal Caribbean'ın var. Onların gemileri falan çok daha güzel. Kanka buraya küçük Miami kurmuşlar sanki. Amerika'nın tatil beldesi gibi. Niye buraya geldik? Bak Miami'de görüldük. Şu an bir adada olduğumuzu hissettirmiyor değil mi? Bir şehirdeymişiz gibi. Yerdeyiz şu an. Şehir anlamında güzel ilk izlenim. Biraz zaten bizi güzel. Tertemiz baksana her yere. Şu an plajın olduğu yere yaklaştık. Böyle mahalleye geçiyoruz. Baksanıza ne güzel oldu her yer. Bizi bak adam böyle yerlerden getirdi. Yani sanırsın şu anda Porto Rico'da değiliz de buraların Miami'sinde gibiyiz hissediyoruz. Çok güzel, çok düzenli yerlere geldik. Adanın etrafı 180 kilometre demiştim. Beach'ler var demiştim. Buraya geldiğiniz zaman da hani deniz, kum, güneş yaparsınız ama bu plajların olduğu yerde özellikle rüzgar çok olduğu için rüzgar sörfü yapıyorlarmış. Biz de hem onu görelim hem de böyle plajlarda insanlar ne yapıyor diye gelelim dedik. Bakın aslında haritada dünyanın bakın neresindeyiz. Burası Karayipler. Şunların hepsi küçücük bakın Antigua ve Barbuda adaları var. Aşağıya doğru iniyorsunuz. Trinidad, Tobago, Venezuela, şurada Curaçao, Aruba gibi yerler var. Biz şuradan Miami'den çıktık. Küba'nın burasından geçtik.
Dominik'e geldik. Dominik'ten de buraya geldik şu anda. Porto Rico adasının etrafında bakın hiçbir komşusu yok. Komşusu olmayan bir devlet burası. Şuraya gemimiz park etmişti ve biz şu yakındaki plajları şu anda keşfediyoruz. Aslında adanın şuralarında çok güzel plajlar varmış ya da şurada adalar varmış ama onlara gitmeye vaktimiz yok. Çok da merak etmiyoruz. Aslında amacımız birazcık daha bu adadaki yaşamı görmekti. Gidelim. Şu plajı bayağı övmüşler. Görelim bakalım. Abi işte bunu arıyorduk ya. Bizim aradığımız şey buydu. Deniz, kum, güneş, Karayipler. Harika bir ambiyans. Hanımlar beyler, Porto Rico'ya hoş geldiniz. Vay. Abi işte ben bunu diyorum biliyor musunuz? Yani ben işte daha çok bunu söylüyorum. Bakın denize girmek için bu coğrafyalarda hep bunu hissediyorsunuz. Adadan çok etrafta resifler olduğu için, patladığı için bizdeki gibi o turkuaz denizi her yerde göremiyorsun ya da Maldivler'deki, Phuket'teki, Bali'deki gösterdiğim bir de Filipinler'deki göremiyorsun. Mesela şu ana kadar hep gördüklerimiz de buydu. Burası da çok rüzgarlı bir alan ve kitesurf yapıyorlar bizim Akyaka'daki gibi. Biz de burada biraz dolaşıp ülkenin turizm kentindeki yaşamı görmeye çalışacağız. Bir de bak şurada ileride çok büyük gökdelenler var. Hani insan adadayken şey gibi düşünüyor. Küçük bir yere gelmişsin gibi düşünüyorsun. Ama aslında bir dünya Miami'deki, oradaki gibi gökdelenlerin olduğu bir turizm kenti ve ülkesi burası. Baksanıza insanlar böyle yerlerde yaşıyorlar ve denize sıfır bir alanda, plajda voleybol keyfi yapıp sporlarını yapıp bir yandan kitesurf yapıyorlar. Şu ana kadarki izlediğim görüntüler tamamen insanlar bir adadan keyif alacak şekilde yaşamayı başarmışlar burada ve herkes çok güler yüzlü. Plajın şimdi arka kısmına geldik. Mahallenin içerisinden dolaşarak yemek yemeye gidiyoruz. Böyle kaybola kaybola. Yani bakar mısınız burası bir ada şehri ülkesi gibi değil de bir metropol gibi. Bana böyle Arjantin taraflarını falan da hatırlattı. Böyle hani Buenos Aires'teki o büyük parkların olduğu, düzenli şehirleşmenin olduğu bir yer gibi. Plajı da çok güzeldi. Rio havası da var birazcık. Beklentilerimin üstünde gelişmiş bir ülke, gelişmiş bir ada. Ama gezilecek yerler anlamında çok zengin değil. Zaten kolonyal mimarinin, o kolonileşme döneminin etkilerini gördüğünüz bir tek yerde merkezde var. Ondan sonra deniz, kum, güneş için geliyorlar. Böyle gezdik biraz, plajda dolaştık. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Çok acıktık. Şöyle güzel bir artık yemek yiyelim. Bu arada gemide zaten sürekli yemek yeniyor. 3 öğün İtalyan restoranından, sushisinden ne ararsanız var. Bunların hepsini önceki bölümlerde anlatmıştım. Bu sefer böyle bir karada bir restoran tecrübe edelim dedik. Bir de şu anda Instagram'da da bir dünya bir hayalin peşinde hesabından takip edin. Bir sürü storyler, ondan sonra reels'lar, gezi rehberleri paylaştım. Orada da çok hızlı bir şekilde dünyayı gezmeniz için rehberler hazırlıyorum. Bir de aynı zamanda beni nerede izliyorsanız story olarak paylaşırsanız beni etiketleyip Instagram'da sevinirim. Instagram'da bunu görünce çok mutlu oluyorum. Böyle insanlar böyle toplanmış ailecek televizyonların başında böyle kahvaltı yaparken, yemek yerken izliyorlar. İyi ki varsınız. Son olarak belki haberiniz yoktur. Bu YouTube'un bir algoritması var. Beğeni ve yorum yapmadığınız zaman önünüze videolar genelde düşmüyor ya da bildirimleri açmadığınızda. Eğer bunu yaparsanız dünya turumun daha gideceğim bir dünya ülkesinden haberdar olursunuz. Tecrübelerime ortak olursunuz. Ve aynı zamanda inşallah sizler de bu şekilde gezersiniz. Çünkü daha Meksika, Ekvator, Venezuela gibi ülkelere de gitmeyi planlıyorum. Dünyada gitmediğim ülkelerin eksik kalan parçalarını o puzzle'ın bitirmek üzereyim. Böylece sizler de bu rehberlerden bir Türkçe kaynak gibi düşünün. Yararını biliyor olacaksınız. Açıklamada da her şeyi bırakırım. Onlar da hepsi işinize yarar. Acıktım. Bir yemeği hak ettik. Ya Sezer geçenlerde hasta olmuştu. Hala tam iyileşemedi. Şimdi burada bir eczaneye geldik. Buralardaki eczane sistemi şu. Aynı Amerika'da da anlatmıştım bunu, Miami'de. Bir markete gider gibi eczanelere de gidebiliyorsunuz. Burada her ne kadar İngilizce konuşulsa da İspanyolca konuşuyorlar. Zorla anlattı Sezer. Abi çeviriyi kullanarak anlaştık. Onu bile tam anlaştığımızı düşünmüyorum. Şimdi bir şey istedim ondan, bir ilaç tedavisi. Bakalım doğruyu verecek mi? Bir de gülüyorlar, hiç umurlarında değil. Böyle Zorlamıyor da yerlerde kendi. İletişim çok zor abi.
İspanyolca bilmezsen buralarda perişansın. Abi yani gerçekten bu coğrafyadan hiç böyle bir şey beklemiyordum. Mesela Domini'ye gittik. Tamam eyvallah. Orası da fena değildi. Ya Haiti'ye bakıyorsun, yan tarafında iç savaş var. Orada çok tehlikeli yerler. Tamam burada adalar bölgeleri var. Lüks böyle artık multimilyarderlerin geldiği ama yani şu an bu kaldırımlar, bu düzen, bu modernlik beklentilerin çok üstünde. Baksanıza şuraya. İnsan Karayiplere değil de Avrupa'da, Amerika'da bir yere geldiğini direkt hissedebiliyor. Çok beğendim gerçekten bu anlamda. Yani burası yaşamak için çok güzel bir yer gibi. Bu kargo dağıtım şirketinin arabası mesela Amerika'dakinin birebir aynısı, görüyor musunuz? Filmlerde görürdük. Hatta Tom Hanks'in Yeni Hayat, Castaway diye bir filmi var. Mesela orada da FedEx'te çalışıyor. Uçak düşüyor, bir adada yaşamak zorunda kalıyor ya. Onu da izlemenizi öneririm. Çok güzel bir filmdir. Hayatınızda benden böyle güzel bir film önerisi istiyorsanız bunu da kesinlikle öneriyorum sizlere izlemenizi. Bir de bir tane daha var da onu söylemeyeceğim. Onu bir sonraki bölümde söyleyeceğim. Bildirimleri açarsınız. Çok acıktım. Artık bir yemek yiyelim, hadi bakalım. Baksana mahallenin güzelliğine. Pırıl pırıl. Ali Baba diye bir Türk restoranı var. İmam Bayıldı var lan. Oğlum Adana kebap var. Red Sand lentil soup var. Lahmacun ama. Lahmacun. Gözleme kaşarlı pide. Hadi gel girelim bakalım. Yeter artık. Gemide burger, İtalyan. Vallahi şöyle bir kendimizden bir şeyler yiyelim. Ya da Orta Doğu mutfağı. Ne bulursak artık. Böyle bir yer yapmışlar. Buralara gelip bunları yapmak var ya, vallahi helal olsun. Şu an okyanusun ortasında bir Türk restoranına geldik. İçeriye girdik, böyle bir yer. Baksana bu kadar arada bir yerde olmasına rağmen tanıdık kokular var. Merhaba. Türk müsünüz? Evet. Kolay gelsin. Nasılsınız? Sağ olun, merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Ya biz kruzda geldik gemiyle, dedik artık yeter bir Türk yemeği yiyelim. Hoş geldiniz. Baktık dedik yani çok şaşırdık ya. Ne işiniz var buralarda? Zamanında dayım geldi, dayım da bizi getirdi. Öyle mi? O şekilde bir şeyimiz oldu. Memleket nere? Polatlı, Ankara. Ankara. Vay be. Nerelisiniz? Biz Muğla Fethiye'den geliyoruz. Muğla Fethiye. Dayım da Marmaris'te çalışıyordu daha önce. Ama Orada ya, restoranını kapattı, buraya geldi. vay ya, geldiği yere bak ama. Her tarafından yiyeceğiz. Çok güzel. 2004 Öyle mi? gelişi herhalde. 2000. Abi şu an Aynı 10 sizin bin... gibi kruzdan atlayan bir arkadaşı demiş, abi bir adaya indim, Türk restoranı yok. Vizeyi alıp atlayıp geliyor buraya. Kafasına Bakıyor, göre. Ben diyor burada yaparım diyor, başlıyor öyle. Vay be, çok iyi hikaye. Vay be. Abi biz bir yemek yiyelim. Tabii. Buradayız, oturuyoruz. Görüşürüz. Tabii. Görüşürüz. Menü geldi. Fiyatlar Miami'den daha pahalı. Şu an ekip yıkıldı. Şunun içerisinde de en ünlüsü şu kavurmaymış. Bak, çorbalar var 5 dolara. Şurada etler var 30 dolara. Kasserol dediği bizdeki bildiğiniz kavurma 30 dolarmış. Yiyeceğiz ama Miami'den bile pahalı burası. Sonuçta okyanusun ortasındayız. Yapacak bir şey yok. Onur, Patlat var yiyin. Patlatıyorum. Keyif alalım ha. 4 gündür seni bu kadar heyecanlı görmedim. Hadi patlat ya Allah aşkına. Allah, şuna bak. Neredesin? Porto Rico'dayım. Ne yapıyorsun? Lavaş yiyorum. Şurada da humusla salata geldi. Bakıyorum sana. Kanka bir baksana ya. Vallahi güzel görünüyor. Porto Rico'da lavaşlı humus yiyoruz. Şunu tereyağlı mı yapmış? Evet. Bu müesseseden geldi. Güzel ya. Güzel oğlum bu. Bunda da mercimek çorbası. Şu nasıldı? Salata. Kuru peynir var ya bildiğin. Bu şey değil mi? İnsan Beğendim ya. Lezzetli bayağı. insan özlüyor. Özlemişiz hadi. Sanırsın Vedat. Biz 5 gündür çorba içmiyoruz değil mi? Ne zaman çok içtik en son? Hiç içmedik ki çorba. Bir hafta 10 gündür çorba içmiyorduk. Nasıl? Çok güzel. Vallahi çok güzel. Yaparsa Türk yapar. Şefimizin Tartışmam bile ya. Afiyet olsun. Hiç gerek bile yok. Ay gelene bakın. Bak şu ana kadar yediğimiz her şey şaşırtıcı derecede lezzetliydi. Yüzler gülmeye başladı. Yani beklentilerimiz çok düşüktü. Genelde yurt dışındaki Türk restoranlarında istediğin kaliteyi bulamayabiliyorsun ama bu mesela şu bile bence 2 kişilik Sezer. Yani bu bir kişi için fazla. Nasıl? Et bayağı güzel. Tuz lazım ama. Başarılılar. Böyle bir yerden incecik et. Çok güzel. Vallahi yemek beklentilerimin çok üstündeydi, çok güzeldi. Buraya nerelerden, Ankara'dan gelmişler, böyle bir yer kurmuşlar. Abiyle en son vedalaşıyoruz, şey diyor, yine bekleriz diye. Dedim abi bir daha ben nasıl geleyim buraya?
Hani Türkiye'de olur ayağının alıştığı yerler. Bir daha ne zaman gelirsin Porto Rico'ya misali oldu. Biraz buralarda dolaşacağız. Bu mahalle çok güzelmiş. En turistik yerlerden bir tanesiymiş. Deniz, kum, güneş keyfi yaptıkları, sörf yaptıkları mahalle olarak biliniyormuş. Çok şık dükkanlar falan var. Oteller var. Marriott falan şu arkamda mesela. Güzel. Mesela bakın harika bir cadde görüyorsunuz şu anda. Boşuna adamlar bizi de Amerika'nın eyaleti yapın diye bir talepte bulunmuyorlar. Buna bayağı hazırmışlar gibi görünüyor bana. Böyle bir yürüyüşe çıktık. Bak şu ablam bileklikler falan satıyor. Böyle geçinmeye çalışıyor herhalde. Baksanıza ya. Böyle bir ortam çok güzel değil mi? Yani buraya gelip böyle takılıp sonra tatil de yapabilirsin aslında. Gemine de dönebilirsin. Oldukça keyifli görünüyor. Burası bir restoran, aynı zamanda nargileci. Bak nargileyi tüttürerek içiyorlar. Yani şu ana kadarki izlenimlerime göre bir daha gelir miyim? Porto Rico'suz ölüyorum demem yani. Gelmem. Nasıl 35 dolar ya? Gelirken 15 dolardı. Bunun faizi var. Şarjı var. Kaç gösterdi? 10 dolar. Ha, 10 dolar mı? Hatırlarsınız sabah buradan güne başlamıştık. Ülkeye dair daha pek bir şey bilmiyorduk. Gözlemlerimiz de yoktu. Ve böyle bir günümüzü beraber geçirmiştik. Şimdi şöyle gemiye uzaktan bakınca size biraz hislerinden bahsetmek istiyorum. Bu benim bir çocukluk hayalimdi. 104. ülkeme gitmiştim işte geçen gün, Dominik Cumhuriyeti. Bunu ülke olarak saymıyoruz. Çünkü burası Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıyor. Bağımsız da bir ülke değil, Amerika'ya bağlı olduğu için. Velhasıl kelam onu geçiyorum. Yani şu gemilere hep uzaktan bakan bendim. Ama bugün bu gemilere binip dünyayı gezen ben, sizlere bu içerikleri üreten ben. Herhalde en büyük hissettiğim mutluluk bunu başarabiliyor olmak ve hayal ettiğim bir şeyin bugün gerçekleşmesi. Gerçekten bu hayatta insanı en çok ne mutlu ediyor derseniz dengeli yaşamak ve hayallerinin peşinden koşup bunu gerçekleştirmek olsa gerek. Ben bunu başarabilenlerdendim. İnşallah daha güzelleri de sizlere nasip olur. Bilmiyorum beni hangi ülkeden izliyorsunuz, yazın yorumlara, ya da sizin nasıl bir hayaliniz var yazın yorumlara, merak ediyorum. Diyelim ki gezmekti, belki sizinki bambaşka bir şeydir. Ama şunu başarabilmek benim hayattaki herhalde en büyük mutluluklarımdan bir tanesiydi. Şimdi bu devasa şehire bineceğiz ve başka bir adaya gideceğiz sabah. Bu MSC'nin gemisi bizimki yan tarafta. Bir de bugün şansımızda var ya, ne var göstereyim mi size? Bakar mısınız? Harika bir dolunay var. Bunun da böyle manzarasını izleyerek yolculuğumuzu yapacağız bu yüzen şehirle. Bak şimdi gemimize giderken bir şey dikkatimi çekti. Şu MSC'nin böyle çok büyük gemileri var Royal Caribbean'ın da. Ama ne gemiler var biliyor musunuz? Yani bizimki de tamam büyük ama bundan çok daha büyükleri ve içeride zenginlik anlamında, çeşitlilik anlamında çok daha iyileri var. Biz bak yine söylüyorum, son dakika bilet bulduğumuz için bu gemiyle geldik. Yoksa ben Icon of the Seas, Symphony of the Seas gibi Royal Caribbean'ın gemileriyle de gitmek istiyordum. Ama yer bulamadık. Yıllar önceden doluyor çünkü. Aklınızda bulunsun. Böyle bir tur yapacaksanız, Karayiplere gelecekseniz çok önceden biletinizi alın. Böylece hem daha iyi bir gemide hem daha rahat bir tercih yaparak aslında yolculuk yapabilirsiniz. Bizim gemi bence ufak kalıyor. Hiç parti gemisi falan da değil, eğlence gemisi falan da değil. Sözde çocukları hariç binebiliyordu. Adult only'ydi. Ama hiçbir eğlencesini bile görmedik diyebilirim. Bu benim düşüncem. En son, bak yine söylüyorum, size bir bölüm yapacağım. O bölümde de Karayipler'deki bu gemi yolculuğuna dair hem bildiklerimi hem bu yolculuğumu özetlerim sizlerle. Çünkü özellikle Bahamalar yolculukları çok popüler Türkler arasında da. Tabi burada Bahamalara 4 günlük gemiyle yolculukları da yapabiliyorsunuz. 400 dolara, 300 dolara gemi, yani o kruz turunun içinde 3 öğün de yemek dahil de oluyor. Bir dünya alternatif olduğu için bu birazcık sizin gününüze, beklentinize ve geminin modeline, tarihe, döneme göre de değişir. Yani sen şimdi buraya Mayıs ayından Kasım'a kadar gelirsen, ki o zaman fırtınalı dönem diye geçer, fiyatlar belki daha ucuz olabilir ama asla önermiyorum. Öyle yazıyor internette. Daha çok Kasım'dan Mayıs'a kadarki dönem en güzel dönem olarak biliniyor. Bunların hepsini hani Bali'de falan yapmıştım ya size, planlama nasıl yapılır diye. Benzerini yaparım. Bildiklerimi de detaylı bir şekilde açıklamaya bırakırım. Buralara gelmeden önce o önerilerime bakarak plan yapabilirsiniz. Şimdi gemimize geri dönüyoruz. Böyle bir alan yapıyorlar. Burada hiç pasaport kontrolü falan olmuyor. Bunu anlatmıştım sizlere. Şu elimdeki sistemle direkt gemiye binebiliyorum. Birazdan da zaten
gemiye beni alacaklar. Böylece hiç zaman kaybetmiyorsunuz. Pasaport ıvır zıvırdı. Hiçbir soru sormuyorlardı. Çok rahat bir şekilde Karayipler'deki bu ülkelerin neredeyse hepsini gezebiliyorsunuz. Dışarıdan hiç görmemiştim bizim geminin gececisini. Çünkü hep içinde olunca fark etmiyorsunuz. Böyle kırmızı, mavi, kalp şeklinde bir tasarım yapmışlar. Buradan binelim bakalım. Bunu da göstermemiştim. İlk defa gösteriyorum size. Hello, good evening. Ama çekim yasakmış. Burasını gümrük gibi kabul ediyorlar. Girdik. Bak şimdi, bunu diyorum bak. Yanından şöyle bir göstereyim. Şimdi en üst kata çıktım. Bu bizim gemi. Bu da MSC'nin gemisi. Bakar mısınız? Çok daha böyle arkada tiyatro, sinema gibi bir yer var. Ekran yapmışlar. Devasa, oturup izleyebiliyorsunuz. Şurası kasinosu olmalı. Gemilerin hepsinde neredeyse kasinolar var. Ve arka tarafında baktım fotoğraflarına böyle aquaparklar, etkinlikler, detaylar daha çok. İnsan böyle nankör işte. Bir tanesine biniyorsun, diğerinde de gözün kalıyor. Hayır, ben bunu size niye söylüyorum? Tabii ki kıskandığımdan ya da içim geçtiği için değil. Bunları bilin ki buna göre plan, program yapın diye. Tabiri caizse hayatta yediğin kazıklara deneyim diyorlar ya. İşte o siz kazıkları yemeyin diye. Birazdan bizim de gemimiz artık limandan ayrılacak. Şu gemi gibi Dolunay'ın keyfini sürerek seyir yapacağız. Tabii gideceğimiz birçok yerde artık sadece deniz manzarası olacak. Ama çok güzel bir şey. Gerçekten şu an yukarıya çıktığımda hissettiklerimi keşke size tarif edebilsem. Daha güzelleri sizlerin de olsun. Harika bir tecrübe her şeye rağmen. Ve anlayacağınız dostlarım, bu videonun da sonuna geldik. Bu ülkeyi de görmüş olduk. Bu yolculuğu da sizlere anlatmış oldum. Şimdilik benden bu kadar. Yavaştan gemimiz ayrılmaya başlayacak. Sonraki bölümde asıl deniz, kum, güneşi görebileceğimiz, buranın daha da aşağısında bulunan o Karayipler Denizi'ni görebileceğimiz harika bir başka ülkeye gidiyor olacağız. Onu da sizlerle inşallah bir sonraki bölümde dünya turumda paylaşıyor olacağım. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da sizler de zaten bildirim alacaksınız ve o bölümü de izleyebileceksiniz. Umarım aynı zamanda dünya turumda gittiğim yerleri sizlere gösteriyorum ama rehber de oluyordur bunlar buralara gelecek olanlar için. Böylece sizler de eğer inşallah bir gün buralara gelirseniz bu kaynaklarımızdan yararlanabilirsiniz. Detayları açıklamaya da koyacağım. Videoyu beğenip güzel yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Artık biraz dinlenip güzelce uyuduktan sonra yarın yeni ülkede sizlerse bir sonraki bölümde kaldığımız yerden her şeyi izliyor olacaksınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.